Herkese yeniden merhabalar. Bu videoyu gerçekten çekmek istemiyorum. Yani çok basit bir olay. Ama mecburen çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü birkaç gündür bu sorularla yüz yüze geliyorum arkadaşlar. Soru ne peki? Soru şu. Ben Binance'e para yükledim ve işlem yapmak istiyorum. Ama bakiyem gözükmüyor. Birinci olarak nasıl işlem yapabiliriz? Buna bakalım. Şimdi siz Binance'e TR yüklediniz diyelim. TL. Yani Türk lirası yüklediniz. Arkadaşlar Türk lirasıyla işlem yapabileceğiniz coinler şunlar. Hatta burada şu sorunun da cevabını vereyim. TL ile mi işlem yapmak mantıklı? Yoksa dolarla mı işlem yani Tether'le mi işlem yapmak mantıklı diye sorabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Buraya TR'ye yazarsınız. Bakın nereye yazdığıma tekrar bakalım. Bakın şurada home tuşu var. Ya da şurada marketten de yapabilirsiniz bunu. Bakın şu üst tarafta arama kısmı var arkadaşlar. İlk başta hemen ben şöyle bir yapayım. Şuradan dokunmalarımın kaydını görün arkadaşlar. Dokunmayı göster. Dokunduğum yerleri görün istiyorum. Şimdi bakın home tuşuna bastım ya. Şurada arama tuşu var. İsterseniz oradan, isterseniz de market kısmından arama yapabilirsiniz. Şimdi nasıl arama yapacaksınız? Sizin elinizde hangi bakiye var? Türk lirası var diyelim. Siz Türk lirası ile ne alabilirsiniz? Buraya yazmanız gerekiyor arkadaşlar. TR'ye yazdıysanız bakın şu spot adı altında yapacağınız tüm işlemler, yani buradan tıklarsanız herhangi birine kaldıraçsız işlem oluyor. Yani bir riskiniz olmuyor arkadaşlar. Ne kadar para yatırdıysanız o kadarla alım ya da satım yapabiliyorsunuz. Yani bir içiniz rahat olsun. Çünkü bazıların yanında mesela şöyle yazayım. USDT yazayım. Bakın bazıların yanında 10x yazıyor. Bakın dediğim gibi spot adı altında işlem yapıyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Yani kaldıraçsız işlem yapıyorsunuz. Mesela buradan tıkladım BNB ala. Geldim. Gördünüz mü? Bakın burada spot seçeneği seçili. Burada işlem yaparsam hiçbir sıkıntı yok. Peki bu yanındaki 10x işareti ne anlama geliyor? Arkadaşlar 10x olur, 5x olur, 3x olur. Bunlar bakın hemen trader kısmına gelelim. Şurada margin kısmı var ya. Bu margin bölümünde bu coin ile kaç x kaldıraçla işlem yapabileceğinizi gösteriyor. Eğer yanında 10 yazıyorsa margin bölümünde bununla maksimum 10x kaldıraç yapabilirsiniz anlamına geliyor. Bunun mantığı bu şekilde arkadaşlar. Yani siz spot piyasasında şu spotun altındaki yerden işlem yapacaksanız hiçbir şekilde kaldıraç kullanmış olmayacaksınız. İçiniz rahat olsun. Şimdi geri gelelim. Elimizde Türk lirası vardı ve biz nasıl alım satım yapacağız buna bakalım. Şimdi market kısmına gelelim. Şu üstte gördüğünüz gibi bir arama çubuğu var. Elinizde Türk lirası varsa TR'ye yazacaksınız arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi TRY ile yapacağınız tüm işlemler çıkıyor. Yani BNB alabiliyormuşuz, Bitcoin alabiliyormuşuz. Şimdi buraya tıklarsak buy diyelim. Yani satın al. Hatta ben bunu sizin için Türkçe'ye çevireyim arkadaşlar. Şöyle dil şu herhalde. Aynen. Türkçe'ye aldım. Şimdi piyasalara geldim. Üst tarafa TRY yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada coinlerimiz çıktı. Buradan BNB TRY ya da Bitcoin diyelim. Herkes bildiği bir coin olsun. Bitcoin. Gördüğünüz gibi 331 bin TL'ymiş. Altta da ne kadar dolar karşılığı olduğu bende yazıyor. Şimdi buradan al kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada karşımıza çıkıyor. Limit emri, piyasa emri nedir bilmiyorsanız kanalımda zaten bu videolar mevcut. İsterseniz başka yerden de bakabilirsiniz. Her yerde bunun anlatımları vardır zaten. Şimdi şurada gördüğünüz gibi kullanılabilir bakiye TR'ye yazıyor. Diğer tarafa geçtiğimde BTC yazıyor arkadaşlar. Ben hangi yerden işlem yapacağım diye soracak olursanız cevabı çok basit. Elinizde ne varsa, işte TRY varsa burada işlem yapmanız için TRY yazıyor zaten burada. SAT'a geldiğinizde de bakın. Burada elinizde BTC varsa işlem yapmak için buradan yapacaksınız. Başka ne yapabiliriz? Ben paramı USDT'ye dönüştürmek istiyorum diyelim. Yani Tether'e dönüştürmek istiyorum. Yapmanız gereken yine şey çok basit arkadaşlar. Piyasalar kısmına geliyorsunuz. Buraya USDT yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bu coin'i destekleyen tüm coin'ler çıkıyor burada. Yani aşırı fazla var. Çünkü dünyanın en yaygın kullanılan kripto parasıdır Tether. 1 dolara sabitlidir. Şimdi tıklayalım buradan BTC alalım. Tıkladık buraya. Ala geldik. Artık buradan işlem yapabilmemiz için gördüğünüz gibi USDT'm olması gerekiyor. SAT kısmında işlem yapabilmek için de BTC'm olması gerekiyor. Olmadığı için de yapamıyoruz şu anda. Ama gördüğünüz gibi kullanılabilir bakiyem çıktı. Şimdi diğer bir soruya geçelim. Ben cüzdanıma para yükledim. Hatta şöyle ben bir transfer yapayım. Mesela vadeli işlemlere bunu çekeyim.
Ya da Pay2Pay cüzdanıma çekeyim. Hiç sıkıntı yok. Pay2Pay'a çekelim. Pardon, gönder değil. Transferde. Şuradan şöyle yapalım. Tamam. Bakın 17.31 vardı değil mi? Şimdi geri geldik. Tekrardan buraya USDT yazıyorum. Evet, USDT yazdım. Buradan BTC'yi bulmaya çalışıyorum. BTC tıkladım. Şimdi ala geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kullanılabilir bakiyem artık yok. Yani bakiyem burada gözükmüyor. Şimdi bakiyenin ilk başta yapmanız gereken şey, işlem yapmadan önce bakiyenizin nerede olduğunu bulmanız gerekiyor. Bak bu da çok kolay. Cüzdan bölümüne gelin. Bakın en başta genel bakış yazıyor. Buraya tıklayın. Bakın burada ufak tefek de olsa bakiyelerinizin nerede olduğu gözüküyor. Şimdi bende ne kadar vardı? 17 küsür dolar vardı değil mi? Tether vardı yani. Bu bakiyem neredeymiş? Bakın burada yazıyor. Pay2Pay cüzdanında diyor. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Hadi buradan gidemiyorsanız da şu üst taraftan yine Pay2Pay kısmını bulabilirsiniz. Bak, burada gördüğünüz gibi bakiyem burada gözüküyor. Yine bunu buradan yapmak zorunda değilsiniz. Mesela nereye çekeceksiniz? Spot'ta işlem yapmak istiyorsunuz. Paranızı spot cüzdanınıza çekmeniz gerekiyor. Spot'a tıklayın. Transfere tıklayın. Ve bakın üst taraf her zaman, bakın nerede olursa olsun, üst tarafta her zaman paranızın olduğu kısmı seçmeniz gerekiyor. Alt tarafta da paranızı aktarmak istediğiniz cüzdanı. Şimdi bizim cüzdanımız neredeydi arkadaşlar? Şunun yerini değiştirelim ilk başta. Üst tarafta çünkü paramızın olduğu yeri seçmemiz gerekiyor değil mi? Bakın paramız neredeydi bizim? Pay2Pay cüzdanındaydı. Yani itibari para cüzdanı. Buna tıklıyoruz. Şuradan coin'imizi seçiyoruz. Tabii ilk başta her zaman coin'imizi seçelim. Ne vardı bizim? Tether vardı. Tıkladık buna. Ondan sonra bakın itibari para cüzdanını seçtik. Yani spot da bunun içine dahil. Hem spot hem itibari para olarak geçiyor. Onu da değiştirmişler. Önceden ayrıydı. Şimdi alt tarafta spot cüzdanı seçili gördüğünüz gibi. Buna max'a tıklıyoruz ve transfere tıklıyorum arkadaşlar. Artık gördüğünüz gibi gelelim spot cüzdanımda gözüküyor. Genel bakışa geldiğimde de bakiye artık spot cüzdanımda. Şimdi ana sayfaya geri geldim. Buradan yine USDT yazıyorum. Ya da USDT'de yazmak zorunda değilim zaten. USDT biliyorsunuz ki tüm coinleri neredeyse destekliyor. Hangisini alacağım? Bitcoin yazıyorum. Bitcoin yazarsam Bitcoin'i alıp satabileceğim tüm çiftler çıkar burada. En üstte bir yerde, aynen şurada. USDT'yi gördüm. Ala tıkladım. Artık gördüğünüz gibi burada bakiyem gözüküyor. Şimdi ikinci bir soruya geçelim. Türk lirasıyla mı işlem yapmam lazım yoksa dolarla mı işlem yapmam lazım? Yani Tether'le mi işlem yapmam lazım? Şimdi arkadaşlar yapmak istediğiniz işleme göre bu değişmekte. Şimdi şöyle söyleyeyim ne anlama geliyor bu derseniz. Bakın USDT piyasanın en yaygın coin'i. Yani bununla alıp satabileceğiniz coin'lerin haddi hesabı yok. Neredeyse tüm coin'lerle alım satım yapabiliyorsunuz bunu. Üstelik diğer bir artısı da mesela vadeli işlemler bölümünde ya da margin bölümünde işlem yapmak isterseniz USDT sizin için gerekli olacaktır. Özellikle vadeli işlemler kısmında USDT margin, yani dolar üzerinden işlem yapacaksanız mecburen USDT'yi kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani coin margin de kullanabilirsiniz ama buradan yapacaksanız işlemi USDT gerekiyor. Yani USDT'nin kullanım alanları aşırı derecede fazla. Şimdi diğer bir şeye gelelim. İlla peki dolar almak zorunda mıyız? Yani USDT'ye bakiyemizi çevirmek zorunda mıyız? Birinci olarak arkadaşlar USDT'ye çevirecekseniz şu riski göze almanız gerekiyor. Sonuçta USDT 1 dolara sabit bir kripto para. Yani bu ne demek oluyor? Şu anda siz aldığınızda dolar 7 liraya denk, bir tane 1 dolar 7 liraya denk geliyorsa siz aldıktan sonra bunun 6,5'a düşme ihtimali de var. 8 dolara çıkma ihtimali de var. Yani siz yatırım yaparken bu stabil bir kripto para ama TL karşısında değeri sabit değil arkadaşlar. Sadece dolar karşısında sabit. Yani siz USDT alırken dolar almış oluyorsunuz. Bunu göz önünde bulundurarak işlem yapın. Eğer ki tabii ki mesela işlem yapmak istediğiniz coin Türk lirasını desteklemiyorsa mecburen USDT'ye çevirmek zorundasınız. Ama dediğim gibi illa sadece BTC ile işlem yapacaksanız ya da Türk lirasını, şuraya TR yazalım, Türk lirasını destekleyen bu coinlerle işlem yapacaksanız dediğim gibi Türk lirasını USDT'ye çevirmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Diğer bir söyleyeceğim nokta da bunu diyelim ki doların artacağını düşünüyorsanız da bu şekilde bir yatırım yaparak yani TL'nizi USDT'ye çevirerek oradan da bir kazanç sağlayabilirsiniz. Bu videoluk aktarmak istediklerim bu kadardı. Gerçekten bu tarz bir video çekmek istemiyorum. Çünkü bu tamamen hiç bilmeyenlerin sıfırdan başlangıç bir videosu oldu arkadaşlar. Ama
çekmek zorunda kaldım. Umarım yeni başlayan arkadaşlar için de faydalı bir durum olmuştur. Bir şey daha hatırlatayım arkadaşlar. Bazıları Binance Lite kullanıyor. Şimdi buraya geldik. Binance Lite'ı aktif ettim. Şimdi Binance Lite'da işlem yapabilmeniz için mesela burada sınırlı sayıda coin var zaten burada. Şimdi cüzdan bölümüne geldiğinde burada yine varlığım gözüküyor. Binance Lite bu çok değişik bir şey arkadaşlar. Mesela Bitcoin almak istiyorum. Geldim buraya. Şimdi al kısmına tıkladım. Mesela burada ne kadarlık Bitcoin almak istediğimi soruyor. Mesela şunu değiştirelim. USDT yapalım. Ama olmuyor. Çünkü buradaki itibari param. Yani gerçek dolar olması gerekiyor. Burada işte mesela 100 yaptım. Al dedim. Gördüğünüz gibi burada nakit banka şeklinde bir şey çıktı. Devam ettiğimde buradan benim kart bilgilerimi vesaire isteyecek arkadaşlar. Ben kesinlikle Binance Lite kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yani para yatıracakken de çekecekken de bence burayı kullanmayın. Para yatırma kısmında kanalımda videoları var. Sağ üst köşede bırakırım. trbinance.com'u kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Binance Lite'ı buradan kapatabilirsiniz. Burada profesyonel kullanım alanına geçebilirsiniz. Çünkü burada yapacağınız işlemler hem daha kapsamlı hem de daha mantıklı olacaktır. Hem işlem ücretleri açısından para yatırıma çekme konusunda her türlü burası daha avantajlı olacaktır. Zaten kanalımda Binance'in kullanımı ile ilgili çok fazla video var ve üstelik de yakın bir zamanda komple sıfırdan profesyonel bir seviyeye çıkaracak eğitim serisini yayınlayacağım arkadaşlar. Bunu da ilk defa duyurmuş olayım. Umarım video yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.